Merhabalar sevgili balık ve yükselen burcu balık, ay ve stelyum balıklarda dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili balık burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Değilsen bile en kısa sürede iyi olmanı diliyorum. Bakalım senin için akacak olan enerjiler nelerdir sevgili balık burcu. Son kez kartlarımı senin için bir karıştırdım ve ilk kartımı aldım. Kader çarkıyla başladık arkadaşlar. Bakalım nedir diyelim. Şimdi işin içinde kader varsa, yani kader bir şeyi eline atıyorsa burada gerçekten önemli değişimler olacak demektir. İmparatoriçe, kupa beşlisi. Şimdi burada özellikle geçtiğimiz üçlü vadelerde hani böyle tam bir şeyleri yakaladım derken bir anda elinde olan her şeyi bırakmak gibi sevgili balık burcu. Hani her şey oldu, her şey düzene girdi derken bir anda sanki her şey yıkılmış gibi. Değersizlik duygusu, kazandım dediğin şeyleri kaybetmek, yine önümüzdeki beşli vadelerde birazcık daha dikkat etmende fayda var. Bu süreçte kadere, sisteme, akışa güvenmen senin için çok önemli olacak. Şimdi arkadaşlar, kayıp derken hani burada ufacık bir belirti de olsa mutlaka diğer mesajları da veriyorum. Çünkü günümüzde hani bunu sürekli vermeye çalışıyorum. Çünkü günümüzde dolandırıcılıklar çok arttı. Yani yaptığınız alışverişe kadar dikkat edin. Kime güvendiğinize dikkat edin. Sosyal medyadaki tanışmalara, yani çok her şeye çok dikkat edin sevgili balık burcu. Bir de burada şöyle bir durum var. Hani ben olmadan, yani olmadan oldum demekten de uzak dur. Önümüzdeki 3 aylık süreç senin için çok önemli olacak. 10. ay senin için çok ama çok önemli olacak. Evet, burada bir bereket akışı var. Bulunduğun yere bereket getirmek var. Akış çok güzel. Yani akışta sevgili balık burcu sana aslında bereketin kapılarının açıldığını söylüyor, bak, sistem olarak. Sistem olarak, kadersel olarak akışta hak ettiklerinin gelmesi var. Bereket kapılarının açılması var. İmparatoriçe'de zaten hep ne söylerim? Bulunduğu yere bereket getiren derim. Hem kendini doyurur hem başkalarını doyurur. Böyle bir enerji akışı var. İster hanımefendi ol, ister beyefendi ol. Fakat burada kaybettiklerine çok odaklanmaktan dolayı, geçmişte bunu kaybettim, şimdi yine bunu kaybedebilirim, şöyle oldu, böyle oldu gibi bu tarz etkilere düşmemeye dikkat et. Bu senin inançsızlığını batırabilir. Diyor ki şu an geçmişte ne kaybettiysen kaybettin. Ne kaybettiysen kaybettin. Şu an elindekilere odaklan. Yani sen 5 tane misafir gelecek diye, bak 5 tane misafir gelecek diye, bakın şimdi çok tatlı burası. Evine 5 tane misafir gelecek diye 5 tane özene bözene en keyifli kahve takımından kahveleri hazırlamışsın ya da ofisine. 222 şu an gözüme çarptı. Bu sayılar senin için önemli olabilir. 10 ve 5 sayısı senin için önemli olabilir. 3, 33, 333 sayısı senin için önemli olabilir. Evine 5 tane misafir gelecek diye işte en güzel kahve takımını çıkartmışsın. En güzel kahveyi yapmışsın sevgili balık burcu. Fakat misafirlerin gelmediği gibi fincanın 3 tanesi de kırılmış. Diyor ki bak, biten bitti, olan oldu. Sen şimdi bundan sonraki süreçlere bak. Elinde 2 tane hazır kahve var. Bunları teker teker iç diyor. Ve o 2 kahve, yani yıkılan yıkıldı, devrilen devrildi. Onlar zaten bunu hak etmiyordu. Zaten senin için yanlış bir yoldu, yanlış bir tercihti ya da o gelecek olan misafirler senin için yanlış kişilerdi. 2 tane kaldı ya, 2 kahven kaldı ya. Birisi senin, bak birisi senin. O kahvelerin birisi senin. Diğeri de bu dışarıda kalan diğer kahvede gelecek olan en güzel dostuna, yani senin yaptığın şey, bu eşin olabilir, partnerin olabilir, hayatına girecek olan kişi olabilir. Aynı şeyi kariyerin içinde düşün. Kaybettiysen kaybettin ama elinde hala bir şeyler var. Ve evren boşlukları doldurmayı çok sever. Sen kaybettiklerini üzülürken, elimde 2 tane kaldı ya da 1 tane kaldı diye üzülürken, o 1 tanenin değerinin ne kadar bereketlendiğini görmek var balık burcu. Balıklarda da böyle bir şey aktı arkadaşlar, bakalım. Ve bundan sonraki süreçlerde hani şöyle bir durum var. Etrafında ne olursa olsun, istediği kadar angarya işler olsun, istediği kadar curcuna olsun, ben hiçbir şekilde önemsemiyorum. Bakın burada yine akışla ilgili mesaj verdi. Diyor ki bak, etrafında
Hani kim kiminle mücadele etmiş ne hiç fark etmez. Senin yapmak istediğin ya da yapmak zorunda kaldığın bir sürü sorumlulukların da olabilir. Meditasyon yapmak, dua etmek, iç sesine güvenmek, akışta kalmak, teslimiyette kalmak, sisteme güvenmek, Rabbine güvenmek. Bunlar senin için çok önemli olacak diyor. Yani bu enerjileri çalıştırman senin için çok önemli. Yine önümüzdeki beşli vadelerde bazılarınız yine bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. İşte yani buradaki asıl mesaj şu. Şimdi bu genel okuma olduğu için hani bireysel olarak herkesin dikkat etmesi gereken şey nedir, alması gereken öğreti nedir onu ben bilemem. Çünkü genel akışı yorumluyorum. O kaybettiğin şeyde öğrenmen gereken şey neydi? Buna odaklan. Evet, bazı arkadaşlarımız hani şunu çok istiyor. İşte gökten para gelsin, işte şuradan bir şey bulayım gibi. Ama öyle olmuyor işte arkadaşlar. Neyse, şimdi burada bakalım. Çok daha mantık çalıştırabileceğin ve çok daha kendine güvenebileceğin ve bu geçmişte özellikle beşli vadeler öncesinde de maddi manevi kaybettiğin şeyler neyse sevgili balık burcu, bu Temmuz ve Ağustos ayında çok net ve keskin kararlar alacaksın ve artık kendin için, kendi hayatın için, kendin için sınırlar oluşturmaya başlıyor olacaksın. Ve şöyle bir durum var. Ruhsal bir uyanış var. Bir şifalanma var. Beklenmedik bir anda kadersel dönüşümler var. Yani burada asıl zaman şimdi senin için başlıyor diyebilirim. Bu dönemde yine ani haberlere dikkat et. İçsel fark edişlerin çok artacak. Kalbinin derinlerinden gelen ama tuttuğun bir duygu varsa bunun çözülmesiyle ilgili yine şok edici gelişmelerle karşılaşacaksın. Ve burada hayalini kurduğun hayatı yaşamaya cesaret etmen için harekete geçmek var. Sınırlarını çizeceksin dedim ya. İşte bu ondan bahsetti. Son kartlarımızı açalım arkadaşlar ve bakalım başka neler gelecek diyelim. Kupa Kralı, Güç kartı. Ay çok güzel, kupa dokuzlusu çok çok güzel. Akışa bakar mısınız arkadaşlar? Bakın, Aslan dönemi, Ağustos ayı, Eylül ayı, Başak dönemi yine senin için çok önemli olacak. Adalet, bakalım adaletin üzerine ne gelecek? Ve Asa altılısı. Hani böyle uzun süredir beklediğin bir zafer, uzun süredir beklediğin bir saygınlık, uzun süredir beklediğin bir haberin sana gelmesi, emek verdiğin ama istediğin gibi olmadı dediğin konuyla ilgili bir başarı elde etmek. Para akışı bir anda gündeme gelebilir. Yine 6 serisini de alacak olursak para altılısı da buna dahildir aynı zamanda. Yani bir seride kart çıkıyorsa ben diğer etkileri de mutlaka yorumlarım arkadaşlar. Kimse de bunu yapmaz. Sosyal medya ile ilgili işler olabilir, yaratıcılık gerektiren işler, sanatsal konular olabilir, şifa olabilir, danışmanlık alanları olabilir. Buralarla ilgili işlere başlayabilirsin. Bir teklif gelebilir. Kendi işini yapmak isteyen balıklar özellikle hiç beklenmedik bir fırsat kapısı açılabilir. Maddi anlamda küçük de olsa rahatlamalar sağlayabilecek gelişmeler yaşanabilir ve Aslan döneminden sonra, Eylül ayından sonra, önümüzdeki 6 hafta, 6 aylık süre içerisinden sonra evet tam hani işte istediğim o düzeni, istediğim o kararlılığı artık sağladım diyebilirsin. Hayallerin için adım atmaktan korkma diyor aslında. Görünür olmaktan korkma, cesur olmaktan, cesaretini göstermekten korkma. Çünkü burada adalet kartı ile birlikte diyor ki bak, hayallerini yaşamalısın. Ve hayallerini yaşayabilmen için de o zemini ben sana oluşturacağım. Yeter ki sen kendine güven. Kendi yoluna güven, kendi akışına güven, kendi inancına güven. O kalbindeki sese güven diyor sevgili balık burcu. Burada senin kalbini yoran, geçmişte aşk hayatınla ilgili çok büyük sıkıntılar da yaşamış olabilirsin. Şimdi bekar olanlarda bir evlilik süreci var arkadaşlar. 9. ay, 10. ay, 11. ay, yay dönemi, akrep dönemi, bu tarihlerde söz, nişan, düğün gibi konular olabilir ve önümüzdeki 6 aylık süre içerisinde de 2026'nın 6. ayına kadar bekarlar evlenebilir. Evli olanlar ya da ilişkisi olanlar için bir şey söylemiyorum. Ama şöyle bir durum var. Sıkıntılı ilişkisi olanlar varsa, sıkıntılı, şimdi kupa beşlisiyle birlikte, yani burada senin değerlerini hiçe sayan bir kişinin varlığından da bahsediyor aşk hayatınla ilgili. Bakın, sıkıntısı ilişkisi olanlar için söylüyorum. Şimdi burada senin kalbini yoran bir bağlantı bu dönemde artık çözülmeye başlıyor olabilir. Ve burada
uzun süredir iletişimde olmadığın biri. Bu kişi balık, akrep, aslan, yay ve terazi burçlarından olma ihtimali çok yüksek. Boğa, başak etkisi var. Uzun süredir iletişimde olmadığın birinden beklenmedik bir mesaj olabilir. Özellikle yalnızlar için. Ruh bağlantısı hissettiğin bir kişi hayatına gelebilir. Özellikle yalnızlar için. Sezgisel olarak aranızdaki o telepatik bağlantının kuvvetli olarak hissettiğin biri hayatına gelebilir. Kalbini şifalandırmaya ve gerçek sevgiyi bulmaya hazır ol diyor. Yani bunun için zaten hazır olacaksın da. Aslında içsel olarak da hazırsın. Şimdi bu dönemde ayaklarla ilgili hassasiyet olabilir. Baş bölgesiyle ilgili özellikle önümüzdeki 5 haftalık süreç birazcık inişli çıkışlı baş ağrıları yaşayabilirsin. Bunlara karşı dikkat et. Ama hani sağlıkla ilgili belirtiler varsa mutlaka bir kontrolünü yaptır sevgili balık burcu. Şimdi burayı çok güzel kapattık arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Olayları kontrol edebilme. Tamam mı? Olaylara duygusal yaklaşabilme, olayları hassasiyetle yönetebilme noktasında başarılı olacaksın. Aslında bundan sonraki süreçlerde hayatının kontrolü senin elinde diyebilirim. O yüzden her şeye sevgiyle yaklaşmak, anlayışla yaklaşmak çok önemli olacak senin için. Bu dönemde yine o sanatsal konuların açığa çıkması. Burada sanatın herhangi kolu diyebiliriz arkadaşlar. Yani sahne sanatları, sosyal medyadan yeteneklerini gösterebilirsin. Bir YouTube kanalı açabilirsin aynı zamanda. Ya da açtığım bunlarla ilgili geçtiğimiz 5 aydır hani emek verdim, istediğim gibi olmadı diyorsan kesinlikle pes etme. Yani oradaki bir düzen var ve onu oluşturman lazım. Sahne sanatları, enstrüman çalmak, söylemek, ses sanatçısı, söz sanatçısı, saz sanatçısı, oyuncu, sergi, bakın bazılarınız sergi açabilirsiniz eğer böyle bir isteğiniz varsa. Adalet, yani beklediğin adaletin gelmesi. Burada aslında bir sabrın ödüllendirilmesi de vardır. Yani ben şunu da aldım. Şimdi asa yedilisiyle birlikte evet burada bir uğraş var ama diğer etki ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sanki etrafında bir sürü pislik dönüyor. Bakın ben niyetimi normal insanlar için alıyorum. Bunu her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Şimdi sanki etrafında herkes bir şey yapıyor. İşte herkes kavga ediyor, herkes küfür ediyor, herkes nefsinin peşinden koşuyor. Herkes böyle bir çirkinlik peşinde. Ama sen orada sakin kalmayı başarıyorsun. Bütün o bilgeliğinle, bütün o inancınla, hani her şeyin olması gerektiğini, bakın asa yedilisine, her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu biliyorum dediğinde işte burada bir adaletin gelmesi var. Hani zaten içsel olarak biliyorsun o adalet gelecek diyorsun. Burada çok güçlü bir başarı var arkadaşlar. Çok güçlü bir başarı var balık burcu. Tabii egonun hilelerine de dikkat etmende fayda var. Yani nasıl yokluk bir sınavsa varlık da bir sınavdır arkadaşlar. İşsizlik bir sınavsa iş de bir sınavdır. Ünvan sahibi olmamak bir sınavsa ünvan sahibi olmak da bir sınavdır. O yüzden ben her zaman derim ya, bize ait olan hiçbir şey bizim değildir. Yeteneklerimiz de aynı şekilde, kazandıklarımız da aynı şekilde. Bakalım buradan ne gelecek diyelim balık burcu arkadaşım için. Gökteki yıldızlar, sınırsız olasılıklar var ve bunlara güven diyor. Zaten tarotta bir enerji okuması olduğu için olasılıklar doğrultusunda deriz her zaman arkadaşlar. Herkesin bireysel olarak kendi süreçleri çok farklıdır ama buna rağmen çok fazla uyumlanan arkadaşlarım var ve çok fazla katkı gören arkadaşlarım var. Bunun için tabii ki çok mutluyum. Burada diyor ki sana olasılıklar, yani farklı olasılıkları düşün. Farklı seçenekleri düşün. Derin dalgıç, bir görevi kucaklamak. Arkadaşlar siz bir görev üstleneceksiniz sanki. Yani bakın bu görev üstlenmek evet sana kadersel olarak, bakın kader çarkı 10, derin dalgıç 10. Dalgıç yani nasıl seninle uyumlu oldu? Burada bir deniz kızı galiba bu. Şimdi bir görev üstlenmek. Herkes kendi süreçlerine göre alsın. Bu bir ünvan sahibi olmak da olabilir. Yerdeki çöpleri toplamak da olabilir. Birilerine haddini bildirmek de olabilir. Adaleti sağlamak da olabilir. Ya da bir konuyla ilgili bir parlaklık, bir netlik getirmek de olabilir balık burcu.
Sınırsız olasılıklar ve bir görevi kucaklamak. Peki bakalım. Yani söylediğim bir sözün başkasında şifa etkisi yaratması da olabilir. Ortaya çıkarttığım bir eserin başkasında güzel etki oluşturması da olabilir. Ne bileyim işte açtığın bir YouTube kanalında söylediğin şeylerin ya da hayatınla ilgili yaşadığın bir olayı başkalarına anlatmayla ilgili başkasında bir ışık da oluşturabilirsin. Yani bir görev var diyor arkadaşlar. Bakalım buradan ne gelecek diyelim. Ve merak. Merakını geri kazan ve biraz eğlen. Hayatı bu kadar ciddiye alma diyor. İç dökmek, stres, öfke ve kaygıdan uzaklaşma zamanı, ruhunla yeniden bağlantı kur ve hepsinin dışarı çıkmasına izin ver diyor. Bir adet daha kart alalım, bakalım ne gelecek diyelim. Sabırla bekle. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yeşerir diyor. Her şey güzel kalbine göre olsun, zorun kolaylaşsın diyorum. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Görüşmek üzere, hoşça kal.